Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler bizimle. Servet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Harika Hanım. Servet Bey siz ne dersiniz? Siz tabii daha özelinde sağlık turizmi açısından değerlendireceksinizdir. Şu anda talepler nasıl? Pandemi sürecinden sonra bir toparlanmadan bahsedebilir miyiz? Covid döneminde birikmiş potansiyeli özellikle dünya turizminde canlandırmadaki etkisi bizde yazın çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 2022'nin birinci ve ikinci çeyreklerinde sağlık turizminde ciddi bir ivmelenme yakaladık. Çünkü 2019'un sonları, 2020 ve 21 yılları dünyanın Covid yılları olarak tarihe geçti ve bu dönemde insanların sağlık turizmi konusunda tabii ki biraz fren yapmak zorunda kaldılar. Saç ekim dünyada bir marka haline geldi ve İstanbul saç ekimde, estetikte, dişte dünyanın başkent haline geldi. Bu çok önemli bir gelişme bizim için. Türkiye'de sağlık üssü olma konusunda emin adımlarla yürüyor diyebilirim. Servet Bey tabii size şunu da sormak isterim. Şu an sektör yapısal olarak ne durumda? Bazı problemleri var mı? İhtiyaçları var mı? Çünkü baktığımızda potansiyeli çok yüksek. Biraz daha belki desteklenmesi gerekebilir. Ne dersiniz? Şu anda sağlık turizminde özellikle sağlık turizm seyahat ajanta programları TURSAP tarafından veriliyor. Yetkilendirme konusunda çok fazla firmalar bu ruhsatları almaya başladılar. İkincisi tıbbi altyapısını, estetik klinikleri, diş klinikleri, saç ekim klinikleri ve hastaneler çok güzel bir şekilde Covid döneminde başlayan hızlı bir süreçte upgrade ettiler, güncellediler. Sadece en büyük dikkat edilmesi gereken nokta özellikle saç ekim konusunda merdiven altı yerlerin problemi her zaman kanayan yaramız. Bazen ruhsatsız odalarda, muayenehane benzeri yerlerde, İstanbul'un merkezinde, koca binalarda saç ekim hizmeti yapıldığını duyuyoruz. Devletimiz denetim konusunda elinden geleni yaptığını görüyoruz. Ülkemiz şu anda çok güzel bir ivme almışken bunun önünü kesebilecek bütün olumsuzlukları yok etmek zorundayız. Ülkemizde sağlıkta kalite programları bilinçli bir şekilde uygulanıp dünya standartlarında hizmetler verilmeye devam edilip tamamen kalite odaklı, tamamen misafirlerine en güzel hizmeti verebilecek firmaları koruyabilecek sistemler geliştirmek zorundadır diyebilirim Harika Hanımcığım. Seçerken o zaman bu klinikleri neye dikkat etsinler Servet Bey? Çok özel ve güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Saç ekim operasyonu tıpkı bütün diş, estetik operasyonları gibi bir tıbbi işlemdir, bir operasyondur. Bunda tamamen hijyen kuralları, tamamen ameliyathane disiplinin eğitimini almış doktor ve yardımcı sağlık personeli tarafından yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu işin temelinde geçmiş yeteneği çok fazla olan doktorlar var mı? Bu işin Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış ruhsatı var mı? Hatta dünya tarafından kabul edilen GCI, AACI denilen kalite programları uygulanıyor mu? Bu üçü bir arada varsa gözü kapalı gidebilir. Türk insanı da dünya insanı da. Servet Bey şunu sormak istiyorum. Saç ekim işlemi anesteziyle mi yapılan bir işlem yoksa sedasyon gibi daha ufak uyuşturma yöntemleriyle mi yapılan bir işlem? Bu iş normalde lokal anestezi ile yapılır. Fakat bu işin kalitesini belli basamaklara çıkaran klinik ve hastaneler hastanın başında anestezi doktoru, teknisyeni değil, doktorunu başında tutarak sedasyonunu damarından vererek rüya tadında saç ekimleri gelişti. Belli standartların üzerine ulaşmış, kalite bilinci oluşmuş insanlar geldikleri zaman ya diyor ülkemizde böyle hizmet yok. Türkiye'de gerçekten bu fiyatlara dünya standartlarında hizmet vermek yükselişimin en büyük nedenlerinden. Türkiye dünyada sağlık turizminde yükselen bir yıldız. Özellikle Avrupa coğrafyası şu anda hem genel sağlık hizmetlerinde hem de diş, estetik, saç gibi birçok uygulamalarında ülkemizi tercih ediyor. Ülkemize uçup hizmetlerinizi birkaç gün gibi çok kısa sürede dünya çapında kalitede alıp ülkelerine dönebilecekler. Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler bizimleydi. Teşekkür ederim iki konuğuma.